One Piece evreninde 3 kılıç stiliyle dövüşen tek karakter Roronoa Zoro'dur. Zoro, One Piece dünyasındaki en güçlü ve belki de en kalın kafalı kılıç ustalarından biridir. Kendisini geliştirmek adına güçlü rakiplerle karşılaşmayı sever. Yaptığı 3 şey vardır: uyumak, içmek ve savaşmak. Tayfar'ın en sağlam ve en karizma adamıdır. Big Mom arkı nasıl Sanji'nin ön plana çıktığı bir ark olduysa, Wano arkı da Luffy'yi saymaz isek Zoro'nun ön plana çıktığı bir arktı. O yüzden ben de One Piece serisi başladığından beri Zoro'yu hiç bilmediğiniz yönleriyle bu videoyu sizler için çekmeye karar verdim. En kısa şekilde en çok bilgiyi sizlere aktarmaya çalışacağım. O yüzden videomu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Ben Yılmaz. Abone ol ve paylaştığım yeni içerikleri kaçırma. Tabi bir de eğlenmeye bak. Yoksa tüm bunların ne anlamı kalır ki? 13. Zoro üzerinden yapılan göndermeler. Zoro genellikle ciddi, sert ve bağımsız görünür. Ancak ciddiyetini kaybettiği zamanlarda man kafalı bir karaktere dönüşüverir. Ve çoğu zaman başına gelen olayların bir gönderme olduğu düşünülmektedir. Zoro'nun gözündeki yara, Raiding'in gözündeki yaraya bir gönderme. Aynı zamanda bir gemiyi ikiye ayırması da Mihawk'ın Don Krieg'in gemisini ikiye ayırmasına bir göndermedir. Muma'dan Galdino yani Mr. 3'ün saldırısından kurtulmak için bacaklarını kesme olayını ise Altın Aslan Shiki yapmıştır. Ya da şu an Wano ülkesindeki Zoro'nun zor zamanlarına serinin başından bir gönderme. Hachi ile karşılaştığında sana bir şey söyleyeyim Kalamar. Bir gün bir erkekle karşılaşacağıma söz verdim. O zamana kadar ölüm tanrısı bile hayatımı alamaz. Ölüm tanrısı mı? Ne demek istediğimi siz anladınız. Mangada güncel olmayan ve seriyi animeden takip edenler için spoiler olmaması için söylemiyorum. Bu arada videoda spoilerlar var, dikkatli olun. Sonra beni yorumlarda linçlemeyin. Uyarımızı da yaptıktan sonra diğer başlığımız 12 tayfanın en cool adamı bizi en mal esprilerle karşılaması. Animelerde bunun bir adı var fakat hatırlayamadım. Yani yaşanan bir olay tüm ciddiyetine rağmen o kadar saçma ki komik bir duruma dönüşüyor. Mesela Shabodi takım adalarında yanlış gemiye binen Zoro gemiyi keser ve çok ciddi bir ifadeyle yanlış gemiye binmişim der. Bu gerçekten çok aptalca bir durum. Bunu nasıl karıştırabilirsiniz ki? 疫病神と船に乗り合わせたお前たちの運命を恨め。船を間違えた。 Enies Lobby arkında mesela Nami merdivenlerden yukarı çık dedi. Zoro onun yerine karşı tarafa gitti ve sonra Nami'nin onu hep yanlış yönlendirdiğini söyledi. Yine mesela sık sık kaybolduğunda da diğerleri hep kaybolur diyerek söylenir. Zoro'nun bu kapalı espritüel yönünü seviyorum. Bir karakter hem karizma hem nasıl komik olur, o da bunu çok güzel bir şekilde işlemiş. 11. Zoro dövüşlerinde her zaman 1-0 eksik başlar. Senaryodan mıdır bilinmez, Zoro tüm dövüşlerine zor bir durumda başlar. Ya ağır yaralıdır, ya kılıçlarını kaybeder ya da tayfadan birinin salaklığına maruz gitmiştir. Örneğin zürafa kardeşimiz Kaku ile dövüşünde Sogeking yanlışlıkla kendini Zoro'ya kelepçelemiştir. Wano arkında ise Lunaryanlı King ile yaralı bir şekilde dövüşmeye başlar. Yine serinin ilk zamanlarından örnek vermek gerekirse Luffy ile beraber Morgan'la dövüşmeden önce haftalarca aç kalmıştır. Ya da Buggy'nin kılıç ustalarının kabusu olması ve ne bileyim çelik adam Dazbones ile karşılaşması gibi. Ya da Ryuma dövüşünde bir kılıcının kırık olması. Böyle birçok durum var. Zoro'nun her koşulda ayakta durabilmesi gerçekten çok sağlam bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. 10. Zoro'nun ölüme kafa atması. Ekibe katıldığından beri ölüme en çok yaklaşan karakter hiç şüphesiz Zoro'dur. Şahin Göz Mihawk neredeyse onu öldürüyordu ve yaraları daha tazeyken Arlong arkında savaşmak zorunda kaldı ve yaraları neredeyse açılıyordu. Sonra Thriller Bark arkındaki mücadeleden sonra bir de Kuma tarafından yaralandı. Daha sonra Luffy'nin hayatını kurtarmak için tüm yorgunluğu ve acıyı içine aldı ve yine hayatta kaldı. Ama yaralanma o kadar kötüydü ki her yer kan olmuştu. Bu da ölümle burun buruna geldiği efsane sahnelerden biriydi. Wano arkında ise Kaido ile savaştıktan sonra kırılan kemikleriyle bir de King ile dövüştü. Ve 25 yılın ardından Zoro resmen ölümün kendisiyle karşı karşıya geldi. Oda Sensei bunu başından beri planladığına göre artık rahatlamıştır diye düşünüyorum. 9. Luffy'nin kendisiyle tanışmadan önce tayfaya almak istediği tek mürettebat
üyesi Zoro'dur. Serinin başlangıcından bu yana Luffy, Hasır Şapka korsanlarına resmi olarak 9 üye kattı. Luffy için bütün arkadaşları aynıdır. Fakat Zoro diğer Hasır Şapkalara kıyasla biraz benzersizdir. Yolculuğunun başında Luffy, Zoro'nun korkunç ününden bahseden arkadaşı Kobe'den onun hakkında bir şeyler öğrendi ve korkmak yerine onu bulup onunla arkadaş olmayı düşündü. Böylece Zoro, Luffy'nin daha onunla tanışmadan önce tayfaya davet etmek istediği tek üyedir. 8. Zoro, Buggy'nin koruması olması gerekiyordu. Luffy ve Sanji ile birlikte canavar üçlüsü olarak tanınır. Oda Sensei Zoro karakterini ilk tasarladığında farklı bir üçlü grubun parçasıydı. Manganın 3. cildinde Oda, Zoro'nun aslında Palyanço Buggy'nin korumalarından biri olması gerektiğini ortaya attı. Buggy'nin diğer korumaları olan Mochi ve Kabaji'nin abisi olduğu bir aile dramasının parçası olması gerekiyordu. Sonunda Oda, onu Luffy'nin ikinci kaptanı yapmaya karar vermiş. Gerçekten iyi düşünmüş, yoksa Zoro gibi bir karakter orada gerçekten harcanırdı. 7. Zoro, Sanji'yi hiç kendi adıyla çağırmadı. Sanji ve Zoro başından beri birbirleri hakkında iyi bir fikre sahip değillerdi. Ama o an, yani Küçük Bahçe arkında tıpkı Dory ve Brogy'nin yaptığı gibi av yarışmasına girmeleri rekabetlerinin asıl başlangıç noktasıydı. O zamandan sonra Sanji, Alabasta'da hatta Thriller Bark olayında bile birçok kez değerli bir rakip olduğunu kanıtladı. Öte yandan Zoro ise Sanji'nin kendisini geçmesini istemiyor. Bu yüzden sürekli onu yenmek zorunda. Bu güçlü rekabet sebebiyle Zoro, Sanji'ye hiç adıyla hitap etmemiştir. 6. Zoro korsan olmasa polis olurdu. Zoro'nun dünyanın en güçlü kılıç ustası olma konusunda ne kadar hırslı olduğunu düşünürsek, onun başka bir şey yaptığını hayal etmek zor. Ancak bu, bazı fanlarının korsan olmasaydı hayatının nasıl olacağını merak etmekten alıkoymadı ve Oda'ya bu soruyu sordular. Manganın SBS soru cevap sütununun 76. cildinde bu konu ele alınıyor ve Zoro korsan olmasa polis olurmuş. 5. Zoro, Samuray Ryuma'dan sonra bir ejderhayı öldüren ilk kişidir. Ryuma, Wano'nun altın ülkesi döneminde yaşamış, Wano ülkesinin Shimotsuki ailesinden gelen efsanevi, dünyaca ünlü bir samuraydı. Kendisine kılıç tanrısı unvanını kazandıran kılıç ustalığı ve bir ejderhayı öldürme başarısı nedeniyle zamanında saygı gören bir samuraydı. Aynı zamanda Shimotsuki, Ushimaru'nun doğrudan atasıdır. Bu sebeple Zoro, Shimotsuki ailesinin bir parçasıdır. Hatta ilerleyen zamanlarda Shimotsuki ailesinin lideri bile olabilir. Zoro, seride bir ejderhayı öldüren ilk karakter olmasa da Ryuma'dan bu yana bir ejderhayı yenen ilk kişidir. Ayrıca hem Zoro hem de Ryuma kendi ejderhalarını havadayken kafalarını keserek benzer şekilde yendi. Zoro'nun ve Ryuma'nın bu derecede benzerliği bana Roger ve Luffy'nin benzerliğini hatırlatıyor. Serinin ilerleyen bölümlerinde neler olacak, bunları göreceğiz. 4. Zoro'nun kılıçsız tekniği Mutoryu. Zoro o kadar güçlü ki savaşmak için kılıca filan ihtiyacı yok. Animede gücünü ve kılıç kullanma yeteneklerini geliştirmek için binlerce kilo ağırlık kaldırıyor ve zorlu antrenmanlara katlanıyor. Mutoryu, Zoro'nun geliştirdiği ve kılıç kullanmadan yaptığı özel bir tekniktir. Bu tekniği sadece 2 defa kullandığı görüldü. Biri Wano arkında bir barda, diğeri de Davy Back dövüşleri sırasında Foxy korsanlarına karşı kullandı. Bu teknikte kesme olayı yok fakat yine de hasar verebilmektedir. 3. Zoro bu zamana kadar tam 7 kılıca sahip olmuştur. Sadece Shimotsuki Kazabura'dan aldığı 4 kılıcı var. Bunlar serinin başındaki 2 basit kılıç ve Wado Ichimonji'dir. Böylece kılıçlarını yapan ustayla da tanışmış oldu. Ama bunu ancak Wano'da fark edebildi. Shimotsuki Kazaburo ise Zoro'nun çocukluk rakibi Kuina'nın büyük babasıydı. Yani Shimotsuki Kazaburo ve Zoro aynı klandan gelen kişilerdir. Zoro'ya verdiği 2 isimsiz kılıç, yani ismi varsa da açıklanmayan o 2 kılıç Mihawk karşısında dayanamadı ve kırıldı. Elinde kalan Wado Ichimonji'den sonra 2 kılıç daha bulmaya çalışıyordu ve sonrasında Locktown'da lanetli kılıç Yubashiri ve Shadai Kitetsu'yu aldı. Daha sonra Yubashiri küf adamın saldırısıyla yok olunca Ryuma'dan Shusui'yi aldı. Daha sonra da Enma kılıcını Wano'nun ulusal hazinesi Shusui karşılığında değişerek toplamda tam 7 tane kılıç elinden geçmiş oldu. Daha başka ne kılıçlar göreceğiz, sabırla bekliyoruz. 2. Santoryu Zoro'nun imza tarzıdır. Santoryu stili seride başka bir karakterde görmediğimiz Zoro'ya ait bir durumdur. Bu onun 3 farklı kılıcı kullandığı,
özel bir tekniktir. En güçlü tekniği olduğu için en ciddi savaşlarında bandanasıyla beraber bu teknikle rakibinin işini bitirir. 3 kılıç stilini kullandığında genelde karşısında kimse duramaz. Bence de bu tekniğin kendisine has öldürücü bir havası var. Mihawk'a karşı da bu teknikle saldırmıştı fakat arasındaki güç farkı çok başka seviyelerdeydi. O yüzden yenildi. 1. Adını gerçek bir korsandan alan tek hasır şapka üyesi Roronoa Zoro'dur. Dünyanın en güçlü kılıç ustası olmayı hedefleyen biri olarak Zoro'nun gücü hırsının kapsamını yansıtıyordu. Karşı konulamaz bir öldürme niyetine sahip gerçekçi bir karakter. Bir korsandan daha azı beklenemezdi. Oda Sensei bu karakter hakkında bayağı düşünmüş olmalı. Roronoa aslında François'nın soy ismi olan Zolanaiz'e ait bir Japonca çeviridir. Ayrıca François, İspanyolların saldırganı olarak bilinen ve 17. yüzyılda Karayipler'de terör estiren zamanın en acımasız, en korkunç korsanlarından biriydi. Gerçekten Zoro'ya yakışan bir karakter olmuş. François bizden yıl önce yaşamasına rağmen bugün yaşasaydı nasıl bir karakter olduğunu Zoro'da görebiliyorum. Gerçekten Zoro karakteri çok müthiş bir karakter ve Oda'ya bu karakter için teşekkür ediyorum. Ben Yılmaz. Videomu sevdiyseniz kanalıma abone olun ve yeni içerikleri kaçırmayın. Videomu da beğenin ve eğlenmeyi de asla unutmayın. Hoşça kalın.